Hepinize Endonezya'nın Jakarta şehrinden merhaba. Jakarta İnternasyonal Havalimanı'ndayım. Bugün buradan önce Doha'ya, Doha'dan da İstanbul'a Katar Hava Yolları ile uçacağım. Katar Hava Yolları sağ olsun business bilet verdi. Doha'ya 9 saatlik uçuşumuz Airbus A350 ile olacak. Bu uçuş için özel bir video yapmak istedim. O pahalı olan business biletin karşılığı nedir? Nasıl yolculuk yapıyorsunuz? Hepsini bir şekilde göstermeye çalışacağım. Business uçunca havalimanına girer girmez bunu hissediyorsunuz. Nasıl? Burası check-in kontrolü. Gördüğünüz gibi business'ta sıra yok, kimse yok. Ekonomide ise genelde uzun kuyruklar var. Koltuk numaram 2A, fazlasıyla güzel. Yaklaşık 2 hafta önce İstanbul'dan Endonezya'ya gelirken yine Katar Hava Yolları ile gelmiştim. O zaman da bu siperliği vermişlerdi ve takmak zorundaydınız boarding yaparken. Uçak içinde de ekonomi uçarsanız bunu takıyorsunuz çünkü yanınızdakiyle çok öyle hani sosyal mesafeyi koruyamıyorsunuz. Ama business'ta bunu çıkartabilirsiniz. Çünkü hani mesafe ekonomiye göre daha yüksek. Havalimanı tabii biraz sakin, gördüğünüz gibi birçok yerde kapalı. Boarding başladı. Uçağa bir an önce gidip şöyle ayaklarımı uzatmak istiyorum çünkü yorucu bir gündü. Biz buraya önce Bali Adası'ndan 2,5 saatlik uçuşla geldik. 4-5 saattir de havalimanındayız. Burası böyle komple yatak oluyor istediğinizde. Yolculuk uzun olacağı için pijama takımı veriyorlar. Terlik falan da var. Şimdi açacağım. Terlik. Böyle uzun kollu bir üst. Bir de alt pijama. İçinde ne var ne yok bakalım. Çorap. Göz maskesi. Burada da kremler, nemlendiriciler. Bir de şurada kulak tıkacı var. Tabii korona dönemi olduğu için böyle bir kit de verdiler. Şimdi bir de bunu açıp bakalım ne var ne yok. Bir tane maske, eldiven, bir de siperlik vermişlerdi. Artık bundan daha fazla nasıl korunulur bilmiyorum. Bir de tabii el dezenfektanı vermişler ya. Bu da poşet yere düşünce kaçırmış. Şöyle. Bu arada ekran hani bir hayli büyük, elimden bunu anlayabilirsiniz. Multimedya sisteminden tabii film, belgesel de izleyebilirsiniz. Ben hemen bir soda istedim. Buradaki tabii dar alanı da verimli kullanmışlar. Ben ayakkabılarımı çıkardım. Şimdi hani terlikleri kullanacağım sağa sola giderken, tuvalete giderken. Ayakkabıları da buraya koydum. Buralarda gördüğünüz gibi şuna bastığınızda bu tamamen yatak olacak. İsterseniz yarı yatar hale getirebiliyorsunuz. Uçuş ben 9 saat demiştim ama pilot şu an biraz önce anons yaptı. 8 saat 10 dakika dedi. Daha iyi. 8 saate gideceğiz. Menüyü görüyorsunuz. Biraz önce ben de sipariş verdim. Uçak daha kalkmadan sipariş alıyorlar. Şu an saat gece 12.30. Kahvaltı veriliyor. Ben de peynirli omlet seçtim. Aslında çok öyle aç değilim ama en azından hani biraz da videoda göstereyim diye sipariş verdim. Alkol içerseniz sadece şarap için böyle bir katalog bile var. Ne tarz içerseniz. Tabii şu battaniye ya da yorganımsını şeyi de göstereyim. Ufak ufak hareket ediyoruz. Biraz yağmur yağıyor. İçecek menüsünü de göstereyim. Birçok meyve suyundan tutun da standart içeceklere varana kadar
Çayı, kahvesi, çikolatası hepsi ücretsiz. İstediğiniz kadar söyleyip içebilirsiniz. Ben genelde sadece sodayla devam ediyorum. Kahvaltı öncesi bir soda aldım. Yanında çerezimiz var. Gördüğünüz gibi gayet kaliteli. Badem, Antep fıstığının içi ve kaju var. Çerez gayet güzeldi. Soda ise tabii ki en sevdiğim içeceklerden. Yemek geliyor. Bu masayı hazırladılar. Bu arada bu ekranınızdan uçuşla ilgili birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Hatta kameralar da var ama şu an gece olduğu için tabii hiçbiri görünmeyecek. İsterseniz bu uçakla ilgili bilgiler var detaylıca ya da uçuşunuzla ilgili haritaydı. Uçağın şu an nerede olduğunu biraz sonra gösterecek. İşte kaç kilometre hızda gittiği, hangi yükseklikte olduğu, birçok teknik bilgiyi de buradan görebiliyorsunuz. Şurada yazdığı gibi. Thank you. Okay. Kahve istemiştim bir de, onu da getireceğim dedi. Omlet. Tabii çok bizim omletlere benzemiyor, artık yiyeceğiz. Kruvasan var. Burada meyve var. Su. Bu da tam anlayamadım. Yoğurtlu bir şeye benziyor. Bal ve tereyağı. Bunun içinde çatal bıçaklar sarılı. Aynı zamanda bu örtüyü de üstünüze seriyorsunuz ki hani dökülürse örtüye dökülsün diye. İşte bu bana biraz tuhaf geliyor. Yani uçak içinde 2 çatal, bir kaşık, 3 bıçak verilmesi, ne bileyim. Bunu da göstereyim. Yumurta ve patatesten devam ediyorum. Kahvem geldi. Bir de şöyle sıcak bir ekmek getirdiler. Onda hayır diyemedim. Tereyağı balla onu yerim ben. Bunu çok yiyemedim. Dediğim gibi zaten pek aç değildim. Meyveli yoğurt güzeldi. Şimdi de meyvenin kendisi var. Yemeğimizi yedik. Birazdan koltuğu düğmeye basıp yatak haline getireceğim. Sonra da uyuyacağım inşallah. Tabii uyumadan önce bir tuvalete gitmek lazım. Bahaneyle tuvaleti de size genel olarak bir göstereyim. Hani öyle evdeki tuvalet gibi geniş ve rahat değil ama tabii ki uçak için bence fazlasıyla yeterli. Hatta konforlu bile diyebilirim. İçerisi güzel güzel kokuyor. Çünkü bu kokular sayesinde daha fazla göstermeme herhalde gerek yok. Şuradan anlayabilirsiniz. Hani bebek bezleyecekseniz ya da altına alacaksınız. Bunu indiriyorsunuz. Böyle. Tuvaletimiz bu kadar. Burada böyle bir bar kısmı da var. Hani sürekli oturmaktan sıkılırsanız ya da ne bileyim sırtınız bacağınız ağrırsa buralarda böyle yürüyebilir, takılabilirsiniz. Business'ın genel görünümü de bu şekilde. Yatak butonuna basacağım ve göreceğiz ne oluyor. Karanlık olduğu için çok seçilmiyor. Birazdan ayağa kalkacağım. Bu yatak böyle oluyor. Yani 1.80-1.85 boyundaki kişi çok rahat uzanarak yatar. Şimdi battaniyeyi de üstüme çekip uyumaya çalışacağım. Bir 5-6 saat uyurum ben. Hadi sabah görüşürüz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, deliksiz uyumuşum ya. İnişe bir
Bir buçuk saat kaldı. Şimdi bu kadar uyku yeter. Ne yapıyoruz? Şöyle biraz dik konumu alalım. Tamam. 1 saat yolumuz kaldı. Tekrar yemek zamanı ama hiç aç değilim şimdi. Artık hani videoda göstermek için de daha fazla yemek söylemeye gerek yok. Bir meyve suyu aldım. Bu arada aslında hani bu tip uzun uçuşlarda ağır yemek yememek lazım. Çünkü o zaman sürekli oturuyorsun ve mide insan ister istemez rahatsız oluyor. Hani naçizane tavsiyem uçak öncesinde ve uçak içinde ne kadar hafif yemek tercih ederseniz yolculuğunuz o kadar daha konforlu geçiyor. Öyle ağır, etli, yağlı bir şey yiyip gelirseniz yani ister istemez biraz daha rahatsız oluyorsunuz. Uçaktayken internet de var. Böyle hani YouTube açıp video izlenecek kadar hızlı olmasa da birçok işinizi görebileceğiniz kadar hızlı. Instagram, sosyal medyayı kullanırsınız. Uçak inişe geçiyor. Işıkları onun için açtılar. Bu yatağı da böyle bir göstereyim istedim. Uçakta iklimlendirme de yani bayağı iyiydi çünkü hani üşümüyorsun ya da sıcak olmuyor ve en güzeli bana mı öyle geldi bilmiyorum ama uzun uçuşlarda genelde burnum uyurken kuruyordu. Bu sefer hiç öyle bir şey olmadı, anlayamadım. Tabii daha iyi. Böyle ferah ferah gidiyorsunuz. Kemerimizi de takıyoruz tabii. Uçağın kamerasını gösterecektim, unuttum ya. Bir bakalım. Bir şey var mı? Evet. Hani bu tip şeylerle ilgiliyseniz uçuş boyunca kameradan da önü, arkayı, üstü görebiliyorsunuz. Çantalarımızı aldık. Artık kapının açılmasını bekliyoruz. İnerken ve binerken siperliği ve maskeyi kesinlikle takıyoruz. Thank you. Thank you sir. Bye bye. Şimdi çalışanların yüzlerini çekmiyorum çünkü yasak. Şimdi 1,5 saat kadar, 1,5-2 saat kadar bu aktarmada bekleyeceğiz. Sonra İstanbul uçağını. Doha'daki free shop'u gezmek zevkli. Bazen hesaplı şeyler de bulunabiliyor. Önceden buralarda elektronik ekipmanlar kısmen daha hesaplı oluyordu ama şimdi bana öyle çok aman aman bir avantajlı gelmiyor. Ama bazen nedir? Parfüm alacaksın, çikolata alacaksın. Onlar dışarıya göre hesaplı olabiliyor. Gezmeye devam ediyorum. Çocuklar için oyun alanı. Ücretsiz kullanılabilecek bilgisayarlar. Havalimanında ücretsiz internet var. Hem de bayağı hızlı. Normalde business uçtuğunuzda havalimanlarındaki launchlardan faydalanabiliyorsunuz. Ama Qatar Airways'in bana verdiği bilette upgradable bilet, yani ekonomi veriyor ama business'ta yer varsa yükseltebiliyorsun. Böyle olunca da hep business'ta gittim bugüne kadar ama launch hizmetinden faydalanamıyorsun. Yani onu size gösteremiyorum. Orada ne yapılıyor? Restoran gibi düşünün. Açık büfe, her şey var. Yiyip içebiliyorsun. Tamamen ücretsiz. Oralara girmenin diğer bir yöntemi de bu
hava yollarının üyelik kartları oluyor ya, işte çok uçtuğunuz zaman puanınız artıyor ve statünüz de yükseliyor. Statü yükseldikçe ekonomi uçsanız bile o launchları kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi ilk uçuşta ikinci yemeği pas geçtiğim için biraz acıktım aslında. Şimdi burada bir şeyler yesem uçakta yiyemeyeceğim. 1 saat kaldı diğer uçuşa. Uçağa saklıyorum açlığımı. Yine o bilette business. Kapımız burası. Koltuklar gördüğünüz gibi hep bir dolu bir boş şeklinde. Uçak şurada kaldı ya. Koltuğum ise 1A. Pilotun bir arkası. Boarding'i yaptık. Artık uçağa geçiyoruz. Şimdi ekonomi sınıfıysanız sağ taraftan gidiyorsunuz. Business'sanız soldan. Bu sefer Q-Seat'e denk geldik. Bence business'ın en güzellerinden. Bu kapı tamamen kapanıyor. Şu an kapatamıyoruz. Uçak havalanınca ancak kapanıyor. Burada tabii yine butonlara basarak istediğiniz konuma getiriyorsunuz. Hatta masaj özelliği bile var. Ekran çok büyük. Neredeyse 27 inç, 24 inç vardır bu. Buraya da çok rahat, yani 1.80, 1.90 boyundaki biri tamamen uzanarak yatabilir. Bu uçuş sadece 3,5-4 saat olduğu için öyle pijama takımı vermiyorlar. Bu çantanın içinde ne var bakalım. Çorap var. Bir de göz maskesi var. Bu kiti yine veriyorlar. Maske, eldiven ve el dezenfektanı. Şöyle. Bu arada yani şu yan tarafa bir kişi daha oturur. Hani o kadar geniş burası. Burada ne var? Onu da gösterelim. Su var. Kulaklık var. Bunları kullanmıyorum ben. Hani kendi kulaklığımdan müzik dinlediğim için. Önceki uçuşta da tabii vardı bunlar. Şurayı da yine kullanabiliyorsunuz. Bu da olur ya, hani mideniz bulanırsa ne olur ne olmaz diye. Menüyü de gösteriyorum. Yine kahvaltı var. Tabii arada anlamadığım yiyecekler de var. Hangisi peynirli ve yumurtalıysa onu söyleyeceğim. Ya da direkt şu pankeki de deneyebilirim. İçecek kısmı da arkada. Bazen soruyorlar bunlar ücretli mi ücretsiz mi diye. Yani menüde gördüğünüz her şey ücretsiz. Şimdi ayakkabıları çıkartıp biraz rahatlamak iyi olacak. Onları da yer kaplamasın. Bunları da şöyle buraya koyduk mu? Burası artık, şurası da kapanınca oda gibi olacak. Neredeyse bir gündür yoldayız iyi kötü ama bundan önceki 8 saatlik uçuş böyle yatarak geçti. Onun için pek bir yorgunluk yok. Bakalım bu nasıl geçecek. Muhtemelen bu da tabii güzel geçecek. Şimdi hoş geldin içeceği gelecek. Limonlu, naneli. Bayağı ferahmış ya. Hani ilgilenenler için şarap menüsü de yine aynı şekilde. Bir önceki uçaktaki gibi. Burada tabi bazı bağlantılar da var. Kulaklığı buraya bağlıyorsunuz. Bu tarz
soketiniz varsa kendi kulaklığınızı da kullanabilirsiniz. USB şarj. İsterseniz 220 voltu da buradan alabiliyorsunuz. Birçok alternatife uygun priz girişi. Uçağımız bu arada Boeing 777-300R. Q-Suite'de işte bu konsepte deniyor. Bu Q-Suite, bunun bir üstü de var aslında. O da First Class diye geçiyor Katar Hava Yolları'nda. Yani onun videolarını izledim ama daha hiç öyle yolculuk yapamadım. Bu alandan daha büyük, kişiye özel alanınız var. Yatak bayağı, yani evdeki yatak gibi ve karşılıklı 2 kişi oturabiliyor. Ortaya masa açılıyor falan. Kim bilir, belki bir gün onunla da yolculuk yaparız. Bu tip business biletlerinin kaç lira olduğunu merak edenleriniz de olabilir. Tabii ki ucuz değil ama hani kısa uçuşlara bakarsanız onlar kısmen daha hesaplı olabiliyor ama ben ne yaptım? Türkiye'den Endonezya'ya gidip geldim. Eğer böyle gidiş dönüş bilet alırsanız en az 3-4 bin doları gözden çıkarmanız lazım. Ki normal zamanlarda hani böyle 10-12 saatlik uzun uçuşlarda 5-6 bin dolarları bulabiliyor bu bilet. Masayı da böyle kendinize çekiyorsunuz. Burayı da açıyorsunuz. Kocaman bir yemek ya da çalışma masası oluyor. Birazdan kahvaltı gelecek. Kabin bagajını da buraya koyuyorsunuz üste. Bir hayli ferah, büyük. Kahve de yolda geliyor dedi. Pankekimiz var. Meyve var. Yoğurtlu var. Bir meyveli yoğurt var. Tereyağı, bal, kruvasan. Bunun içinde çatal, bıçak var. Yine aynı önceki uçuştaki gibi. Onu yine göstereyim. Şimdi bunların sarılı olduğu peçeteyi ya da örtüyü buraya koyuyorsunuz ki üstünüze bir şey dökülmesin. Yine 2 çatal, 3 bıçak, 1 kaşık var. Vallahi ne yalan söyleyeyim, pankek çok güzeldi. Ya da hani açtım, belki ondan da o kadar güzel gelmiş olabilir. Şimdi bunu da böyle yoğurdun içine atıp karıştırıp yiyoruz. Oh. Bu da çok lezzetliydi ya. Yani o kadar iyi beklemiyordum. Pankek de öyleydi. Kahveyi zaten seviyoruz.
Şimdi tereyağı, bal ve kruvasan. Tabi sıcak kruvasanın üstüne tereyağı ve bal çok güzel gitti. Meyve tabanda ananas, karpuz, kavun ve papaya var. Bir tane de üzüm. Vallahi dediğin gibi ben bu kadar iyi beklemiyordum. Daha önce business'ta çok uçtum, yani başka hava yollarıyla da uçtum. Kahvaltı çok iyiydi. Elimizi de ıslak mendille sildik güzel güzel. Şimdi kahve zamanı. Bu kahve beni kesmez muhtemelen. Bir tane daha alırım. Kahveyi içerken müzik dinlemek, dizi izlemek serbest. Her şey yolunda. Daha bir özel alan olsun isterseniz burayı kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Dediğim gibi şuraya biri bile oturur icabında. Şimdi burayı bir de koridordan çekeceğim daha iyi anlayın diye. Bura böyle kapanıyor. Bu arada uçağın içi de böyle. Bölüm bölüm kişilere özel yerler. Şimdi bir de size tuvaleti göstereyim. Burası bir önceki uçaktakine göre daha bir geniş. Şuradaki alanlar daha bir ferah. Bu daha konforlu bir öncekine göre. Q-Suite konsepti birçok kez ödül almış. Bence ödülü de fazlasıyla hak ediyor. Çünkü hani bu kadarlık bir alan herhalde en verimli böyle kullanılabilirdi. En konforlu. Emeği geçenlere saygılar. Bu arada yine bu uçuşta da internet var. Sosyal medyayı çok rahat kullanabiliyorsunuz. Tabii böyle hızlı bir internet değil ama işinizi görüyor. Şimdi bana soracaklardır, bu kadar para verilir mi business'a diye. Bence para varsa verilir. Gördüğünüz gibi Türkiye'ye girdik. İsterseniz bu multimedya sistemini buradan da kontrol edebiliyorsunuz. Hatta bu yani bir oyun konsoluna da dönüşebiliyor. İsterseniz oyun da oynayabiliyorsunuz. Biraz kurcalayayım mesela. Hani envai çeşit film de var. Çocuklar için oyunlar da var. Yetişkinler için de var tabii. Gördüğünüz gibi herhalde burada onlarca, yüzlerce film vardır. Şimdi buranın tamamen nasıl yatak olduğunu da göstereyim. Şuraya basıyoruz ve bekliyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen 180 derece yatay oldu. 1.90 boyunda biri bile burada rahatlıkla yatabilir. Artık inişe geçiyoruz.
Have a nice day. 4 kilo olabilir. Memlekete geldik. Business tecrübemiz bence gayet iyiydi. İki farklı uçağı görmüş olduk. İlk uçak böyle geceye denk geldiği için biraz karanlıktı görüntüler ama ikincisi bence bayağı görsel açıdan da iyi oldu. Ne yapalım? Sonraki videolarda görüşmek üzere.